Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaz Dağları'nın eteklerinde Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kavlaklar Köyü'ne geldik. Kavlaklar Köyü'nde güzel bir girişimcilik örneği gösteren Arzu ve Hakan çiftinin girişimcilik hikayesini dinleyeceksiniz. Burada şehirlerden, yurt dışından gelen insanlara konaklama hizmeti veren Florya Oteli'nin tanıtım hikayesini, onların girişimcilik hikayesini dinleyeceksiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videomuzu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Evet. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Ben Arzu Turan. 1974 Erzurum doğumluyum. 2 çocuk annesiyim. Bir kızım, bir oğlum var. Bir de 2 yaşına girecek bir torunumuz var. Merhaba. Ben Hakan Turan. 1968 Erzurum doğumluyum. 1990'da askerliğimi yaptıktan sonra ailemi komple alarak İstanbul'a yerleştim. İstanbul'da 5 senelik işçilik yaptıktan sonra 1995 yılında tekstille tanıştık. Ailemle birlikte biz 5 kardeş olarak başladık. Ve çok şükür iyi bir noktaya getirdik. Orayı iyi bir zirveye getirdik. 2012'den itibaren inşaata başladık. Bir 6 yıl inşaata geçirdik. Mimarisi düzgün, o bölgeye ses getirecek inşaat yaptık. 2018'de inşaatın doyma noktasına geldiğini gördük. Ve ondan sonra biz o projemizi bitirdikten sonra Edremit'e yerleştik. Edremit'te yerleşirken burada yaşamamız için bir uğraş olması gerekiyordu. O da Florya Butik Otel'le başladık. Peki Kaz Dağları'nın eteklerini seçmenin özel bir nedeni var mı? Neden bu bölgeyi seçtiniz? Neden bu bölgeyi seçtik? Bu bölgeyi hiç bilmiyorduk. 2003'e kadar ben Balıkesir bu tarafları hiç bilmiyordum. Bir akrabamızın sayesinde bir tatil yaptık 15 günlük. 15 gün tatil yapınca bu bölgeyi çok sevdik. Havası, suyu, oksijeni, yani bizi buraya çekti. Ondan sonra bir Antalya, Bodrum, Fethiye yaptık. Yok, yani bu havayı, bu tadı alamadık. 2005'te tekrar ev aramaya başladı. Biz burayı yazlık alacağız. Sürekli tatile buraya geleceğiz diye. Gezdik, bir hafta boyunca ev gezdik. Bulduk, buraya yerleştik yazlığı alınca. Her sene birer ay tatil yapıyorduk. 2019'a kadar, 2019'da artık biz buraya yerleşmeye karar verdik. Yani ömrümüzün son kalan demini burada yaşamaya karar verdik. Eşim araziyi görüp benim aldığında eve geldi. Ben arazi aldım. Sen nasıl arazi alırsın biz hiç görmeden? Ben sevdim. Ben kafama sindi dedi. Tamam dedik. Ertesi gün biz araziye bakmaya geldik. İstanbul'daydınız? Yok, buradaydık. Burada mıydınız? Buradaydık. Tatildeydik. Eşim hadi gidelim araziye bakalım. Geldik. Köye girdik. Yol yok. Hiçbir şey yok. Arabayı köyün altında park ettik. Yürüyerek geldik. Geldim, burası karanlık. Yani hiçbir şey yok. Elektrik yok. Zifiri bir karanlık. Manzara güzel. Eşime dedim sen nasıl akşamüstü geldik. Sen nasıl böyle bir arazi alırsın? Ne yapabiliriz burada? Düşündük, taşındık, eve gittik. Yine ben kafamda düşünüyorum orada ne yapabiliriz? Yani dağın başı. Biz ev düşünüyorduk. Kendimize, ailemizle bir ev yapıp içine bir havuz kondurup ailece çoluğumuzla çocuğumuzla yaşayalım burada. Sonra kocaman bir arazi, aile tanıdıklarımızı getirip gösteriyoruz. Sadece burası bir evle olmaz. Yani buraya güzel Misafiriniz de geldi. Evet, Eylül'ümüz de geldi. Eylül gel. Sadece Sen burada bir ev yapılmaz. Buraya farklı bir şey yapılmalı ki ses getirmesi. Yani alırken araziyi anladığım kadarıyla ne yapacağınıza dair bir fikir yoktu. Yok. Araştırıyordunuz. Araştırıyorduk. Sonra araştıra otel fikri ortaya çıktı. Güzel bir konsept planıyla. Otel yapmaya başladık. İşte elektrik, su. Önce bunları yaptık. Ana duvarlarını yaptık. Altyapısına yavaş yavaş başladık. 2017'den 18'e kadar altyapısını bitirdik. 18'de de inşaat ruhsatı çıktı. İnşaat ruhsatını yaptık. Pandemide zaten 2019'da biz inşaatla uğraşmaya başladık. İnce detaylarını,
Ne yapabiliriz? Nasıl güzelleştirebiliriz? Taş fikri hep gittiğim otellerde böyle Rum köylerini gezince hep taşa bir ilgi alakamız var eşimle birlikte. Seviyorduk taşı. Ne yapabiliriz? Buraya beton değil de taş konseptiyle bir şey. Tabii doğayla uyumlu olması için. Evet, gidip gezmeye başladık. Yani bir yere gidince böyle taş yapıyı görünce ilgimizi çekiyordu. Ne taş kullanmış? Nasıl bir renk konsepti Bu yapmış? sizin kullandığınız taş hangi taş? Assos taşı. Assos taşı. Assos'tan. Bu bölgede de zaten Assos taşı meşhur, Evet. değil mi? Öyle o konsepti yaptık. Sonra peyzajı burayı nasıl güzelleştirebiliriz? Öyle bir şey yapalım ki hiç göz yormadan insanı böyle dinlendirecek bir konsept yaratalım dedik. Ona giriştik. Onun araştırmasına girdik. Botanikçileri gezmeye başladık. Nasıl bir çim yapabiliriz? Nasıl bitkiler burası? Çünkü Kaz Dağı olduğu için her bitki burada olmuyor. Soğuk oluyor bazen. Botanikçileri gezmeye başladık, araştırdık. Güzel bir botanikçiyle tanıştık ve orada da ziraat mühendisiyle tanıştık. Onunla birlikte böyle bir konsept çıkardık eşimle birlikte. Eylül'ü de kısaca anlatabilirsin. Bu da bizim küçük torunumuz 2 yaşına girecek. Eylül'ümüz. Kızımızın kızı. Evet, o mikrofon anneciğim. Mobilya için buradan kalktık. İnegöl'üne kadar gittik. İnegöl'de giderken orada birisiyle, yani proje olmadan birisiyle çalışmaya düşündük. Bir gittik, orada baktık ki yani bir proje konsept haline getirmeden birisinden fiyat alamıyoruz. Ankara'dan sağ olsun geldiler, bize bir numune oda yaptılar. Numune odayı biz okeyledikten sonra oteli komple o arkadaşlarla yaptırdık. Ve yatak aşamasına geçince bir yatak firmasıyla konuştuk. Konuşurken yani bizi nasıl tatmin edeceksiniz? Biz iyi bir kalite yapmak istiyoruz deyince onlar da şunu söylediler. Siz bir tane numune ücretini ödersiniz. Biz göndereceğiz. Siz üstüne bir ay bilemedin deneyeceksiniz. Hoşunuza gittikten sonra geri kalan siparişini verirsiniz. Bizde bu fikir çok hoşumuza gitti. Hemen yatağı istedik. Yatak gelince hakikaten yani çok keyifli, üzerinde deneyerek çok keyifli bir uyku aldığımızı hissettik. Ve o hissiyat bize Havlu'da, Nevresim'de, bütün otelinde detaylarında bu bizim kafamıza yattı. Önce numuneyi alıyoruz, deniyoruz. Atıyorum bir ay, 2 ay. Ondan sonra 2 ay, 3 ay içerisinde bütün numunelerimizi deneyimden geçtikten sonra bütün mevresimleri, bütün pikeleri, bütün havluları hepsini deneyerek, test ederek alımlarını yaptık. Çevre dostu bir yapı inşa etmişsiniz. Evet. Bu konuda sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, inşaatı yaparken hiçbir doğaya, bir canlıya, ağaca, yeşile zarar vermeden nasıl bir inşaat yapma aşamasına girdik. Onu düşünmeye başladık. Baktık nasıl bir şey yaparız ki doğayı bozmadan, doğayı daha tekrar canlandırma noktasında çalışmamız gerektiğini düşündük. Şimdi bunu planladık. Hiçbir canlıya, hiçbir ağaca zarar vermeden zeytin ağaçlarımız vardı binanın inşaat yerinde. Çünkü onları kaldırmamız lazımdı ki binayı yapmamız lazım. Onları taşımacılık yaptık. Başka yerlere diktik. Uygun yerleri bulduk ve uygun yerlere diktik ve onlardan şu an zeytin elde ediyoruz. 5 yıl oldu. 5 yıl içinde şu an onların fidesinden zeytin alıyoruz. Burası bir çöl gibiydi gerçekten. Eski fotoğrafları da var. Şu an eskiye bakıp yeniye baktığımda daha çok canlı, daha yeşil, daha güzel ve bu çamları biz anıt yaptırdık. Anıt yaptırdığımız için dokunamıyor şu çamlara. Anıları var, yaşları var. Onları biz yeşillendirdik. Güzel gübrelerle, güzel vitaminlerle onları biz tekrar canlandırdık. Zeytin ağaçlarını, çam ağaçlarını, buraya giden ne ağaç dikilir onu araştırıp güzel güzel çiçek açan ağaçlar diktik. Zeytin ağaçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela onlardan elde ettiğiniz zeytinleri kendiniz sıkıyor musunuz? Kendimiz toplayıp yağ elde edip yağı da burada hem restoranımızda kullanıyoruz hem de burada satışını yapıyoruz. Yani 10 dönümlük bir arazide herhalde 200'ün üstünde bir zeytin ağacı evet. vardır değil mi? Ağacımız var. Onları Kasım'da başlıyoruz toplamaya. Hatta Ekim'de yeşil ve çizik zeytin yapıyoruz otelde kullanmak için.
Kendi yeşil zeytinimizi yapıyoruz. Yağı da Kasım'da toplamaya başlıyoruz. Kendimiz sıktırıyoruz güzel temiz fabrikada. Sıktırıp getirip burada saklama alanımız var, depomuz var. Orada saklayıp hem restoranda kullanıyoruz hem de otele gelen, konaklayan misafirlerimize satışını yapıyoruz. Evet. Mutfağın ismini de Arzu'nun mutfağı koymuşsunuz. Evet. Onun bir hikayesi var mı? Onun hikayesi var. Onun hikayesi nasıl? Buraya ilk açtığımızda aşçımız yoktu. Bunu ben yapmak zorundaydım. Zeynep isimli bir arkadaşımızla tanıştık. Onunla geldik. Birlikte sabah kahvaltısı, akşam yemeği konseptinde çalışmaya başladık. Aşçı o zaman bulamadık. Ben kolları sıvadım, mutfağa girdim. Biraz da ben çalışmadım ama karabalık ailede olduğumuz için birazcık el deneyim vardı. Yapınca ilk hatta burayı açınca, kahvaltı verince biz dostlarımızı çağırdık. 30-35 kişi arkadaşlarımız çağırdık. Onlara bir kahvaltı verdik. Biz bu işi yapabiliyor muyuz diye. Onlar da geldi. Çok memnun kaldılar. İlk heyecanımızı onlarla attık. Ondan sonra kahvaltı almaya başladık. Rezerveli. Eşime söyledim. Gelen bir daha geri gidip bir daha geliyorsa biz bu işi yapalım. Geri gidiyorsa gelmiyorsa biz bu işi yapmayalım. Biz bu işi bilmiyoruz diye başladık. Sonra yemekleri yapmaya başladık. Böyle 3 masa, 4 masa rezerveli almaya başladık. Gelen de yemek yiyince ben yüz ifadelerine bakınca gerçekten mutlu olduklarını hissediyordum. Onlar mutlu oldukça ben daha fazlalaştırmaya başladım. Yani daha nasıl güzelleştirebilirim ki burada insanlar gelip mutlu yemek yesin. Ve gelen herkes çok mutlu, çok güzel ayrılmaya başladı. Bu 5 masa 10 masaya çıktı. 10 masa 20 masaya çıktı. Böyle hem otel misafirleri, otel başladı o dönemde. Otel misafirleri de mutlu olmaya başladı. Ben geçen seneye kadar kendim yapıyordum. Bu sene aşçımızla çalışıyoruz. İçeride ben giriyorum ama tam birazcık... Otelde sizin haricinizde kaç kişi var çalışan? 12 kişi var. 12 kişi 12 var. kişi Şu anda 12 kişiyi istihdam ediyorsunuz. Evet, 12 kişiyle birlikte çalışıyoruz burada. Oteli yaptınız, tamamladınız. Hem gelen misafirler hem yakınlarınız nasıl tepkiler aldınız onlardan? Öyle bir güzel tepkiler aldım ki çok güzel bir şey yaptığıma inandım. Gelen misafirlerimiz inan ki gönül rahatlığıyla beni motive ettiler. Hani o güzel duygularıyla, yaklaşım biçimleriyle, yani herkes görünce inanılmaz böyle bir hevesle. Özellikle bir tane Avrupa'dan gelen bir ablamız vardı. Geldi buraları gezdi, odaları gezdirdim özellikle. Dedi böyle gözyaşı gelerek, ya dedi ki bu Türkiye'de yapılıyormuş, biz bilmiyorduk. Sadece Avrupa'da yapılacağını biliyorduk. Ama demek ki Türkiye'de de yapılabiliyormuş. O kalite, o tasarım, o mimari, o taş yapısıyla, ahşabıyla uyum içerisinde olmuş ki inan ki gözyaşları geldi. Yani gelen yorumlar da tabii olumlu olunca bu sizin daha çok şevkle çalışmanıza yol açıyor değil mi? Daha güzel çalışıyorsunuz. Aynen. Bizi kamçılıyor. Evet. Adeta kamçılıyor. Otelin peyzajıyla ilgili Hakan Bey bize anlatacak. Daha sonra mutfak kısmını da Arzu Hanım'dan alacağız. Şöyle ilerleyelim. Evet, buyurun. Şimdi peyzaj kısmımız buradan çok güzel bir 600-700 metre, hatta bilemedim bir dönemlik bir yeşil alanımız var. 4 tane çamın
çok güzel yani muhteşem bu 4 camın altında dinlenme yeri ve yeme, içme, kahvaltı, akşam yemekleri burada yiyebiliyoruz. Evet. Onun dışında gerçekten serinlik veren böyle bol güzel yeşil peyzajımızla her yerde bu zeytin ağaçlarını sonradan mı diktiniz yoksa hep böyle miydi? Buradaki zeytin ağaçlarımızı biz binayı yaparken oradan buraya taşıma yaptık. Ha, anladım. Taşıma evet, yaptınız, evet, korudunuz onları. Koruduk. Bir tane zeytin ağacını kurutmadık. Zeytin ağacının şöyle bir özelliği var. Yani altındaki toprağıyla beraber al bir toprağın üstüne bırak yine tutuyor. Öyle bir güzelliği var. O yüzden biz bunları hepsini taşıdık buralara. Çok da güzel tutmuşlar evet, abi. Evet. Yani şöyle baktığımızda şu dalı gösterin isterseniz. Üstünüzdeki dalda. Bak görüyor musun? Bakın arkadaşlar ne kadar güzel tutmuş. Ve biz bunları yani koruyarak yani inanılmaz zahmetlerle buraları kurarken ve bir tane ağaca ve bir tane bir şeye dokunmadan, zarar vermeden. Evet. En önemli özellik orada. Bak. Şu güzelliğe bakın. Evet. Ne güzel. Burada mutfak kısmı var. Evet. Burası otel kısmı. Otel 16 odadan oluşuyor. Evet. Değil mi? Doğrudur. Burası seyir terası. Ve dinlenme alanları yine muhabbet yeri, kitap okuma yeri. Şurada alt kısımda. Evet, şu alt. Evet. Alt tarafta. Şimdi oraları da göstereceğiz biraz sonra. Ama öncelikle burada Arzu Hanım'dan bir mutfak kısmını ve restoran kısmını gösterelim. Çok güzel ahşap bir restoran, kafe kısmı. Bir de göstereceğim. Evet. Evet, Arzu Hanım'ın mutfağı. Gördüğünüz gibi kendi ismini koymuş. Güzel. Burası bizim küçük restoranımız, yemek yeme alanımız. Burada kışın, yazın çok içeride yemiyoruz sıcak olduğu için. Kışın güzel şömine eşliğinde güzel yemeklerle, güzel akşam yemekleriyle burada sunum yapıyoruz. Misafirlerimizi ağırlıyoruz ve güzel manzaramızla, manzara eşliğiyle yeşil, deniz birlikte. Mutfağınızı da görebilir miyiz? Görebiliriz tabii ki. Şöyle mutfak kısmını da gösterelim size. Bakın ne kadar temiz, tertipli yapılmış arkadaşlar. Düzeni böyle gayet. Arkadaşlarımızla mutfakta çalışıyoruz. Yemeklerimizi çıkarıyoruz. Hepsi ne kadar hijyen olduğunu görüyoruz. Evet, mutfak kısmı da gerçekten düzenli, tertipli. Evet. Yazın çok kullanmıyoruz. Yazın sıcak olduğu için yazın dış mekanlarımız var. Kışın içeride keyifli şöminemizle birlikte akşam yemekleri, sabah kahvaltısı keyifli bir ortam oluyor. Burada da mutfağımız, pişirme alanı, çalışma alanımız güzel, temiz, titiz, hijyen bir şekilde oradan yemeklerimiz çıkıyor. Geldiğinizde resepsiyon kısmı burası. Bakın. Güzel dizayn edilmiş. Yine ateş tuğlası kullanılmış. Danteller. Şöyle dış kısmını da göstereyim buradan. Buradan dışarısı da çok güzel gözüküyor. Evet Hakan Bey. Siz bize anlatın burayı. Şimdi ilk buraya girerken Florya nereden geliyor? Florya'nın ismi nereden geliyor? Evet onu unuttuk bak. Evet. Florya neden olduğunu sormadık. Evet. Florya bizim Florya kuşundan geliyor. İsmini bu kuştan alma. Burada yazın 7. ayın ortasına kadar cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Çok keyifli. Ve biz bir gün bunu oturup düşünürken ismini ne koyalım diye düşünürken başımızda dolanıp ötüyorlardı. Benim kardeşim de bunları bir videoya çekti. Sonra videosunda açarken o kuşlar videoda kendi sesini duyunca başımızda dönmeye başladılar. Sonra birader dedi ki ya bakalım hangi kuştur bu? Bir baktık Florya kuşu internetten bakınca. Ve o gün bu kuşun ismini koymaya başladık. İstanbul'daki Florya'da ismini yine bu kuştan alma. Öyle mi? Yani bu çok özel bir kuş, çok güzel bir kuş. Evet. Zaten biraz önce de şöyle doğayı gösterdiğimizde çeşit çeşit yine kuşlar ötüyor. Baharda da düşünemiyorum artık burayı nasıl bir cıvıl.
Onun Instagram sayfamızda da bizim o kuşun videosu var yani. Çok keyifli. Burada çekilmiş bir video. Bakın böyle bir sonsuzluk havuzu var. Hemen körfezi görüyor. 3 kilometre denize mesafesi var. Dışarıdan girişli 4 tane odamızdan birisini göstermeye çalışıyoruz. Buyurun içeri geçelim. 12 numaralı bir odamız. Gayet ferah, güzel. Yüksekliği temiz 3 metre. Evet, çok ferahmış. Her yerde temiz, dizaynı çok güzel. Bunları seçerken neye dikkat ettiniz? Yani neye dikkat ettim? Gittiğim bütün oteller kahverengi, kapalı tonlar yapıyor. Ben de kapalı tonları hiç sevmiyorum. Çünkü hem kiri belli etmiyor hem de insanın basıyor böyle yatarken. Ferah gelmiyor. Ben de hep araştırdım. Pastel renkler. Yani biz dışta mimarla çalışmadık ama içte mimarla çalıştık. İç dizaynda. Renk tonlarına, şeylerine hep biz karar verdik. Ne yapabiliriz? Pastel, mavi, beyaz bunları kullanmaya özen gösterdik. Çünkü ferah, odaya girdiğinde yattığında nefes alıyorsun. Hem de temizlik anlamında ben beyazı çok kullandım. Beyazı severim. Burada da yine Florya kuşunun ablemi var. Ailenin yaşayabileceği ev tipi kurmaya çalıştık. Yani nasıl rahat edebilir? Dolabın içini açıp sadece askı değil, çekmece olsun. Balkonunda prizi olsun. Yani Şeyleri de gösterebilir misiniz? Mesela dolaplar. Bunlar şimdi beyaz olduğu için Evet. şu an gözükmüyor ama mesela izleyenler evet, onu mesela görebilirler. içinde çekmecesi, özel çekmeceleri var. Özel eşyalarını dizmek için. Yani bunlara ev yaşantısı, evde bayanlar ya da yaşayanlar nasıl rahat ediyorsa yani gelen herkes burada rahat etsin. Hep özel tasarımlarla çalıştık. Çöp kovası olsun, puf olsun. Yani bunlar hep araştıra banyo tasarımını özenle seçmeye çalıştık. Mesela bataryası olsun, iç dizayn olsun. Burası bizim kış bahçemiz. Şimdi yazlıkları bitirip kışa hazırlık yapmak için şu an dinlendiriyoruz birkaç gün. Ve bizim burada domatesimizi, maydanozumuzu, salatamızı, biberimizi buradan temin ediyoruz. Evet, burada da çilekler var. Hazırlanmış. Temizleniyor şöyle kasalarda. Evet Arzu Hanım, şimdi çilekleri getirmişsiniz kasa kasa. Evet, biz burada hiç hazır ürün kullanmamaya özen gösteriyoruz. Hepsini özenle elimizde kendimiz yapıp el yapımı reçellerimizi, el yapımı salça, el yapımı kahvaltılık sosumuzu, bütün kışlıklarımızı yazın hazırlayıp misafirlerimize özenle tattırmaya çalışıyoruz. Evet. Yani hiç katkılı ürün Florya Butik Otel'de kullanmıyoruz. Valla şunu söyleyeyim ben. Bu havuz Türkiye'de belki mimarisiyle ilgili olmayabilir. Ben bunu yurt dışında görmüştüm. Çok içime sinmişti. Ve bunun sonsuzluk havuzu burada yani suya girerken denizle aynı seviyeye gelir gibi görünüyor. Bir de suyun içinde şenzokları dizerken aralarında da mesela diyelim ki yanında aile uzanınca birbirini gözle rahatsız etmesin aralara bitki koyduk. Mimarisi tamamen bize ait. Şöyle arkadan da göstereyim havuzu. Evet. Bakın arkadaşlar. Şimdi buradan göstereyim. Bakın bu şekilde sonsuzluk havuzunun ismi de zaten buradan geliyor. Evet. Karşıda zaten Ege Denizi'ni görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Bakın şuradan gördüğünüzde sanki denizin içindeymişsiniz hissi Evet. uyandırıyor. Sonsuz bir su görüntüsü oluşturuyor. Onun için de ismi zaten sonsuzluk havuzu. Burada da şezlonglarına bakın böyle suların içinde. Hani uzandığınız yerde
serinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda Sepaları var içerisinde. her otelin yani her odanın girişinde de mesela burası bizim kaldığımız oda. Böyle girişlerinde yine şezlongları var. Aynı zamanda şu yan taraflarda da var. Yani üst katlarda kalıyorsanız gelip burada istediğiniz zaman ister suyun içinde ister suyun dışında uzanabilirsiniz. Bungalov tipi evlerimiz. Bunun içinde balkonunda ayrıca jacuzzi var. Doğayla baş başasın. Deniz manzaranın önünde, dağ manzaranın önünde. Çok keyifli. 3 tane bungalovumuz var. Şimdi Hobbit'e doğru yürüyoruz. Burada da yine bir Hobbit ev var. Hobbit evi de gösterelim size. Burayı da Hobbit ev olarak inşa etmişler. Çok güzel. Mesela kışın çok güzel bir ufak şöminemizle burayı çok rahatlıkla ısıtabiliyoruz. Ve yer altında hem serin, yazın serin, kışın sıcak. Burada da jacuzzi'si var. Yine jacuzzi'si var. Yine doğa manzarasıyla karşı karşıya. Yani İstanbul, İzmir, Ankara'nın stresini atabilmek için bu doğaya gelip çok rahatlıkla stresini atabilir. Evet, şimdi de seyir terasına çıkıyoruz. Oradan da sizlere manzarayı gösterelim. Kışın toplantı, ufak 10-15 kişilik toplantılar veyahut böyle 15 kişilik doğum günleri, loca gibi şöminesiyle burada çok güzel hizmet verebiliyoruz. Aynı zamanda kitap okuyabilir, dinlenebilir. Burası da güzel bir yer. Dinlenme yeri, muhabbet yeri, kahve içme yeri. Kış aylarında herhalde daha çok tercih ediliyor ama şu anda da burası çok serin, güzel. Evet. Camlar açınca püfür püfür esiyor. Ve muhabbet, sohbet, kahve içme. Bazen aile dizimleri geliyor buraya. Gruplar küçük olunca burada bir araya geliyorlar. Gruplar büyük olunca üst kata çekiyoruz. Kaz Dağları'nın manzarası. Havası, oksijeni. Yaz kış böyle yeşil değil mi abi? Yaz kış böyle yeşil. Gerçekten bu bölge çok güzel ya. Şimdi otelin hemen hemen birçok yerini gezdik. Evet. Odaların tamamını çünkü gösteremedik. Çünkü şu anda tatilciler var, misafirler var. Ondan dolayı bütün odaları gösteremedik ama daha geniş odalar da var. Şimdi son olarak gelecekteki hedefleriniz ya da sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Benim sormadığım, sizin söylemek istediğiniz. Öncelikle bu işletmeyi daha iyi zirveye çıkarmak. Yeni yeni tanınıyoruz. Daha iyi konuma getirip hedefimiz bu. Projelerde bir tane projemiz var düşünce aşamasında. İnşallah onu da gerçekleştiririz ama şu an değil. Şu an biraz daha Florya'ya emek harcamak gerekiyor açıkçası. Daha biraz da emek istiyor. Onu zenginleştirmek istiyoruz. Gelen misafirlerimiz daha nasıl rahat etsin diye. İnşallah her şeyi daha çok güzel yapacağız. Sizin için de çok teşekkür ediyorum size. Geldiniz. Sağ olun. Bize misafir oldunuz. Bir gün boyunca burada. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiniz. Çok güzel ağırladınız. Bir gün boyunca burada güzel zaman geçirdik. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık diyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler.